Herkese selam. Merhabalar. Home Life Gayrimenkul'e gidiyoruz Seyhan. Evet, bakalım evler, arsalar, apartman daireleri neler varmış elinde. Adil Bey bize hepsini açıklayacak. Göreceğiz, şimdi ofise gidiyoruz. Geç kalmadık değil mi? Biraz geç kaldık. Hadi ya. Kitli mi ya? Açmıştım zaman. halbuki. Adil Bey ile Türk Marketi'nde tanıştık. Sağ olsun bizi davet etti. Lütfen benim yerime de gelin dedi. Ofisime uğrayın dedi. Ofisime uğrayın dedi. Şimdi anlaştık, bakalım oraya gidiyoruz. Kaç dakika var? 10 dakika. Güzel, 10 dakika. Hı hı, 10 dakikaya oradayız. Evden çıktık şimdi. Bakalım Windsor'da ev fiyatları nelermiş? Profesyonelden bilgileri alacağız artık. Net bilgi, Net bilgi. kesin bilgi. Evet. Göreceğiz. Evet, geldik. Home Life'a geldik. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim. Siz de? İyiyiz. Teşekkürler biz de. bu yolda. Adil Bey'in yanına geldik. Zaten biliyorsun kendisi çok tatlı bir insan. Sağ Sağ olsun olun, bizi teşekkür çok güzel ağırlıyor. Tamam. Biraz kendinden bahsetmek ister misin Adil? Tamam. Bu işe nasıl başladın, buraya nasıl geldin? Kaç sene oldu geleli? Kanada gelgiri ne diyoruz? Geleli. Gelirli. Geleli. Tamam. Kanada geleli bir 25 sene oldu. Oo. Gençti gelmiştim ben. He. Toronto'da yaşadım. Okulu orada, finansta, business'te. Sonra bir bankada çalıştım Toronto'da. Windsor'a 2012'de geldik buraya. 2012. Taşındık. 2012'de. Hı hı. Baktık kardeşim burada tır kullanıyor. Tırçı. Tırcı. Baktık o zaman da fiyatlar çok uygun burada. Hı hı. Emlakla evler. Hı hı. O yüzden Toronto çok pahalılaştı. Evet. Biraz kalabalıklaştı. Sonra karar verdik, buraya döndük. Evet. 2012'den sonra burada yeni geldiğimizde küçük bir restoran açtık. Uygur restoran, lokantası. Uygur. Uygur. Ha, bu arada Adil Bey Doğan. Uygur Türkü. Uygur Türkiye, Doğu Evet. Türkistan'dan. Aynı. Evet. 5 sene bu Windsor'da Uygur yemekleri Ha. restoran açtık. O çok güzel. Ya. Restoran. Restoran oldu. Sonra 2017'de bu emlaka girdim. Real estate'te. 2017. 17'de başladık bu işten. Hı hı, Zaten tamam. başladı. Çok oldu. Bu businessler yükseldi. En iyi zamanı. Şanslıyım. Şanslı. Tam güzel zamana Güzel denk zamanı geldi. tek Denk geldik. geldin. Her şey yükseldi. Çok güzel. Çıktı. Sadece Covid kadar. Yani iyi yani. Ee, Sonra oldu bu fiyatlar yükseldi. Bu Covid'den dolayı. dolayı Hı hı. interest rate'ler Hı hı. açtı biraz. Evet. Şimdi bir iki sene biraz yavaşla. Her şeyler öz yolunda biraz oldu. Yoluna girdi. Yoluna girdi yani. Çok Evet. karabalı değil. Şimdi neden Windsor'a geldin? Neden böyle Windsor'ı seçtin? Windsor tamam bu yaşamak için biraz kolay şehir. Hı hı. Emlak fiyatları en uygun şehirlerden biri bu. Bu Ontario bölgesinin içinde bizde bir 500-580 falan bu average price. Bu Windsor'da şimdi. Hı hı. Ortalama fiyat. Başka orta fiyatları. Başka şehirlerde milyondan yüksek yani. Biliyoruz da London, Toronto'la 1.2, 1.4 falan. Milyon. Windsor yani yarı.
Yarı fiyatı. Yarı fiyatları. Yani uygun, iyi evler, iyi bölgeler. Peki Windsor'ın geleceği var mı sence? Bence de çok var. Ve o yüzden bizde bu pil değil mi? Pil batarya. Battery, bir pil. Evet, Pil fabrikası. Bu EV elektronik arabalar için. Arabaları için. Çok bir fabrikalar kuruluyor. 2025'te işe giriyor bunlar hepsi. Bizde yeni köprükler başlıyor işleri. Yeni köprü, yeni EV arabalar için Milyar burada yatırım var. yatırım var yani. 5 bin de 6 bin falan çalışan insanlar geliyor buraya. Kore'den geliyor. Yani de bu Windsor, bu yerli bunlar insanlara çok yani şans var, fırsat var. Fırsat olur. Ondan sonra bir büyük hastane olacak. Gelecekte hastaneler. Şimdi Ontario'daki en büyük hastanelerden biri mi olacak? Hatta Evet, Kanada evet. belki de değil mi? Belki Kanada bu iş en büyük olmak. Şimdi arsalar makullandı hepsi. Sadece iş başlamak istiyorlar. 25'te. Daha başlamadılar. 2025'te 25'te işki çalışıyor. İşki. O zaman Windsor geleceği olan bir şehir ve ev fiyatları da şu anda çok uygun fiyatta olduğu için yatırım için çok avantajlı bir yer diyorsun. Belki öyle. Ama insanların hep sorduğu soru şu. Yani Kanada genelinde böyle bir problem var. İş sıkıntısı var diyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Yani eğer iş yoksa, aş yoksa hayat da yok yani. Para da yok, hayat da yok. Hiçbir şey de yok. Öyle. Şimdi belki 400 bin falan nüfusu var bu şehrin. Bu bütün Windsor bölgesinde. Yani belki de bu işler gelince bu insanlar yani artıyor yani insanlar yeni taşınıyor burada Toronto'dan, Vancouver'dan, buradan geliyor buna. IT sektörü var ya çok insanlar şimdi evde çalışıyor. Kompüterde. Evden çalışanlar inженерler, evden çalışanlar bu çok seviyor bu şehrini. Evet. Çünkü uygun, bu evde çalışıyor, her işleri yaparız. Bir sorun var. Tamam. Bu Windsor bölgesi dediğin, yani bütün Windsor dediğin ya, bu 400 bin nüfus nereyi kapsıyor? Yani neresi? Windsor, Essex County. Bu Windsor, Essex County hepsi işte like LaSalle, Lakeshore, Tecumseh, belki de Leamington falan bu bölgeler hepsi. Komple. Kingston, Livingston hepsi. Hepsi komple bu Windsor, Essex Region diye geçiyor. Belki bu hepsi de belki de 400 bin falan nüfus oldu şimdi. Aslında az da nüfus yokmuş değil mi ya? Var bu Kanada için bir büyük şehir. 400 bin falan 500 bin falan. Kanada için bir orta şehirler. Yani. Orta şehir. Değil mi? Tabii. Çok küçük değil küçük değil yani. Ya. Evet. Biz geldiğinde 10 sene önce 200-250 bin falandı. Yani şimdi arttı. Neredeyse 2 katı olmuş. 2 kat olmuş. 10 senede 2 kat olmuş. Belki sonra daha büyük olacak. Evet. Leamington'da biliyorsun o Kanada'nın en büyük tarım. Tarım mı? Farming. Tarım değil mi? Farming tabii. Patateslerden en güzeli çünkü hepsi dünyaya export yaparlar bunlar. Çünkü Leamington'da çok iş var. Bu Leamington'da çok dünyanın en iyi patateslerinden biri çıkıyor diyorsun yani. En büyüğü çıkıyor. Burada belki bir %60 export yaparlar. Bütün dünyaya patatesler. Leamington brand. Çok bunlar. Bizim bu Costco'dan aldığımız patatesler onlar mı acaba? Hepsi onların. Hepsi onların. Ondan bu kadar güzel. Hatta Avrupa'da falan, Almanya, Germanya, Fransızlar onlar hepsi İspanya'da last year ne diyor? Neresi? Last year. Geçen sene. Last year. Geçen sene. Geçen sene İspanya'da buldum ben süpermarkette buldum patates gördüm 100 euro. Leamington, Ontario, Canada. İsmini şaşırdım. Oraya bak sen ya. Ama bu sektör çok büyük tarım sektörleri. Evet. Çünkü güneşler çok iyi olmuş. Belki de topraklar güzel. Burada güneş dik geliyor, sıcak oluyor. Öyle. Ama bir de temperatur. Isı ya, temperature yani. İklim. Beni de şaşırttın Adil ya. Beni de şaşırttın. kelime. Burada Windsor bölgesinde komple en ucuz evler hangi bölgede? Ucuz evler yani downtown değil, central. Downtown. Bizde bir üniversite var. Downtown şu etrafında evler biraz ucuz yani. Yani 300 bin, 350 binge 3 oda belki de 4 oda evler var. Olabilir yani. Ciddi misin ya? Olabilir yani. Ama biraz eski evler. Ama fiyatı en ucuz. Belki de Kanada'da en ucuz evler. O 300 bin, 250-300 bin falan durur. Sonra South Windsor 500, 600, 700 LaSalle bölgeleri var. Yeni evler yapılıyor yani milyon
Milyona çıkıyor artık. çıkıyor. En Tamam. yüksekleri bu Riverside, bu su bölgeleri. Riverside, Yayla, Lake Shore. Lake Shore orada da 5 milyon, 10 milyon kararı var. Wow, duydunuz Yani mu? değiştik yani 10 milyon, 20 milyondu, 200 bin, 300 bin her şey bizde var. Var. Bu tek şehir. Ama Toronto'da başka büyük şehirlerde yok. Yok. Yani fiyatları aynı orada. Bu, Fix. Fix price. Fix. Buraya gelsin 1 milyon, orada 1 milyon, 1 milyon. eskisi 1 milyon, yenisi 5 milyon yani. Burada Windsor'da yani bizde option var. Option var. Option evet, var. Biraz evet. sizin özünüzden Sen biraz önce şey demiştin. Kanada'da 10 tane milyarder varsa 4 tanesi Windsor'da yaşıyor. Bizim İnanabiliyor musun? bilgimiz için bu şehirde şey var. Bizde bu şehir eskiden 50-60. yıllardaki en büyük bu Detroit var da bizim. Evet. Detroit'ın bu otomotiv şehri olmuş. otomobil şehri. Otomobil şehri. Burada partsla yapıyorlar. Araba parçaları. Parçaları. Ama o yüzden bu yerde çok fabrikalar olmuş eskiden. Sana bir soru daha. Burada hangi fabrikalar var? Benim gördüğüm Chrysler var. Ford var. GM var. GM var. Şimdi yeni bu LG geliyor. LG Korea'nınki bu batarya plantları LG. LG geliyor. Ondan sonra Volkswagen geliyor. Volkswagen de mi buraya geliyor? Wow. Anlaştılar şu yeni bataryalar için falan. Bateri fabrikası için, pil fabrikası için Pil anlaştılar. fabrika. Ya öyle. LG yapıyor değil mi bunu şu anda? LG yapıyor. Bu yeni fabrika bu LG Korea, Kanada beraber yaptılar. Beraber yaptılar. Şey yapmıştık, bir arkadaşımızı almıştık Uber'de arabaya, Koreli, hatırlıyor musun? O da o pil fabrikasında çalışıyordu. LG Koreliydi yani, orada çalışıyordu. Bir sohbet etmiştik onunla. Çok güzel. Onun da videosunu görürsün, geliyor o da. Çok güzel. Şimdi downtown bölgesinde bir ev kıstırdık. Tamam. 300 bin Güzel. dolar civarında. Almak istiyoruz. Nasıl alırız? Bu ön ödemeyi, down payment'ı ne kadar vermemiz Tamam. lazım? Ödemeleri ne kadar olur, kaç sene olur, onları bize biraz anlatır mısın? Tamam abi. Bank sistemi için ilk evler için %5. %5. Zaten 300 binde ne yapar? %5 koymak lazım. Down payment. Yani. Down payment, para koyman Para, lazım. 15 bin dolar para koymuş. Tamam. Başkasını sonra mortgage alabiliriz. Tamam. Kredi. Hı-hı. Normalde 25 yıldan 30 yıl geçe sürebilir. 25 ile 30 yıl arası bir şey var, ödeme var. Ödeme var. Hı-hı. Şimdi fiyatları %5, %6 olabilir bankanın. Faizler. Öyle. %5, %6 şu anda. Şu anda. Peki, biraz yüksek. Yüksek değil mi? Yes. Peki normalde kaç olması lazım? Normalde 3-3,5 olduğu da daha iyi olur. Şimdi her şeyde yükseldiği için 5,5, 6 falan bu şekilde olabilir. Yani yüksek. Normalde aylık 2500 etrafında olabilir. Ödemeleri de 2000-2500 civarında Ödeme. olur. Aslında mantıklı. Mantıklı biraz. Şimdi bu Windsor'da bizde bir sorun, bu kira çok yüksek bizde. Kira. Değil mi? Kira yüksek. Evet, kira yüksek. Aynı evde sen belki 3000, 2500, 3000 doları kira alabilirsin. Evet. Ama bu mortgage'ler yani aynı çıkar. Aynı Ödemeleri aynı. Belki biraz ucuz. Belki biraz olabilir. ucuz. O zaman alırsın evi, kiraya verirsin. Öyle. Gibi. Şimdi o zaman bu ilk ev mevzusu çok önemli. Çünkü birinci evde %5 ödeme veriyorsun. Bu en az ödemesi %5. %5. Başlıyor. İkinci ev olduğu zaman %20. %20. O zaman aynı eve bu sefer ikinci evde 60 bin ister. 60 bin dolar ister. Ama bu zaten bu hükümet kontrol yapmak için bu şeylerini yapıyor. İkinci, üçüncü olsa %20 olabilir. Olabilir yani. Olabilir. Ondan başkası bizde var. Bu yer vergisi var. Property tax. Property tax. Bu çok önemli. Property tax. Property tax çok fazla. Kanada'da her bir arsa için, ev için bu var. Vergi var. Vergi var. Her yerde vergi ödeyebiliriz. 300-500 falan ayda. Ayda. 300 dolar 500 dolar arası değişiyor. Arası da yaşıyor. Yani resmen kira gibi. Süresiz. Sürekli ödüyorsun. Sürekli. Bitmez. Bu arsan olsa da arazi olsa da aynı şekilde mi? Arsa biraz ucuz. Çok ucuz. Çünkü ev olmadan da ucuzrak. Ama ev olsa da yani fazla çıkar. Tamam. Tamam. İlk İlk ve son
kirasını ister burada değil mi? Ha, ilk ay, son İlk ay. Son ay. İlk ay son ay. Süpersin ya. Garanti mi? Garanti olur mu? Garanti. Garanti tamam okey. Garanti. Ya, tamam. İlk ay, son ay. Şimdi kiralardan bahsedeceğiz. Bu arada bir çalışma yapıyoruz önden. Bu en önemli. İnsanlar gelirse kira alır. Evet. En düşünmek lazım bu çok En önemli konuya geldik. Şimdi burada Windsor bölgesinde ev kiralamak. Burada, Biraz zor. uzmanımızın ağzından duyacağız. Ev kiraları hakkında bilgi alacağız. Tamam. En düşük kiralardan başlayalım. Yükseğe doğru gider artık yani zaten. Öyle. Nedir burada kiralama? Kiralar bir iki odalar belki 1500, 1300'den 3-4 odalar belki 2000, 3000 falan kadarı var. 3000'e kadar çıkıyor yani. Çıkıyor yani. Tamam. Bir odalılar tahmini. Bir odalar tahminen 1000, 1200, 1300. Nerede ya 1200 var mı? Nerede? Söyle Ben bulamadım ya. Nerede o 1000 lira? 1200. Belki tek oda olur. Değil mi? O da olur. Şeyde herhalde bunlar downtown'da. Downtown'da var. Eski binalarda eski belki. binalarda Eski var. binalar olabilir. Ha. Ama siz yeni geldiğinizde bir sorun var da burada sizde şey yok. Güvenlik yok, kredi yok, Kredi yok. iş yok. Evet. O evet. yüzden biraz zor olur. Biraz zor olur. Zor evet. olur. Aha. Bir arkadaşlar falan garanti olmak lazım. Aha, evet. O yüzden ilk ve son kiranı isterler. İsterler tabii. Kanuni, Verirsin, kontrat yaparsınız. Evet. En az 1 yıl. Bir yıl. Bir tabii, yıl, öyle tabii, mi? Tabii. So biraz bu işler Biz öyle yaptık. Biz Riverside'de oturuyoruz. Okay. Apartman dairesi kiraladık. Bir oda, bir salon kiraladık. Okay. Bizim kiramız ne kadardı? 1600. Öyle. 1600 ama son ay bir ayı almadıkları için 1500'e ortalama düştü. Anladım. İlk ay ve son ay verdik. Şimdi düzenli bir şekilde ödüyoruz. Bizim kredimiz oluşuyor artık yavaş Öyle, yavaş. öyle. Aynı apartman öyle. Sadece ilk birinci yıl çok zor olur. Birinci yılda siz yeni olduğunuz için kimse bilmez, tanımaz sizi. Tabii. Biraz zor olur. Sonra yavaş yavaş kredi olur. Experience, tecrübeler olur. O yüzden her şeyler kolay işin yani. O zaman ne diyoruz? Kiralar $1000'lık bir odayla bir odadan var. 1000 dolara belki bir oda zaten. Bir oda zaten. En küçük diyoruz. 1500 normalde 1500'de 3000'e kadar olabilir. Yani. 3000'e kadar olabilir yani. Tamam. Şimdi insanlar çok geliyor. Bu Hindistan'da çok insanlar geliyor biliyorsunuz. Öğrenciler var falan var. Evet. O kira için Arttırdılar fiyatları. çok arttırdılar ama demand. İhtiyaç var. İhtiyaç çok. Aha. Çok. Arz ve talep. Elbette. Evet. Bu Windsor'da eski evler 100 yılın falan eski evler var ya ama küçük Evet. nasıl yapmış o evlerini eskiden önceden. Aha. Şimdi o insanlar çok geldi burada ama o evlerini kira vermek çok zor. Şimdi bu belediyeler şimdi falan bu safety için. Safety için. Safety ne diyoruz? Bu Safety güvenlik. güvenlik için bu elektriklerini Elektrik. yapmak lazım. Plumbing bu sewer sistemler. Şimdi sen şeyden bahsediyorsun. Bir evi kiraya vermek için Aha. öncelikle o evin elektrik sistemi, su sistemi Değiştirmek lazım değil mi hepsini? elden değiştirmek lazım. Öyle Tabii. öyle. Önceden Elden bu geçirmek çok lazım. az insanlar vardı burada değil mi? Tabii. Şimdi Bu çok. pipe'lar bu böyle. Evet. Şimdi 10 insan yazıyor. Hepsini değiştirmek Pipe'lar lazım böyle, onlar tabii. için. Şunun için bu evlerini vermek için de çok fazla bu ev sahibi için bir yatırım lazım. Yatırım lazım. Ev kiralamak için bir license vermeleri License. gerekiyor değil mi? Bunun sebebi ne? Sebebi abi bu bizde bu Windsor'da eski şehir olduğu için çok evler eski bu. Bu downtown bu üniversite bölgesi de çok eski kurulmuş önceden. Şimdi bu çok öğrenciler geldi de. Çok öğrenciler gelen insanlar çok geldi. Bu küçük evlerde çok insan yaşıyor. O yüzden bizde bir kazalar oldu, yangınlar oldu, çocuklar öldü burada. O yüzden biraz bir politika yönetti bu belediyeler. Şimdi rental license için bu evlere test yapmak zorunda. Her şeyler. Şimdi Elektrik olsun, turba, su, plumbing bu işlere de biraz tehlikeli. O yüzden bu kiralar arttı yani. Şimdi bu evlerin tabii kiraya veriyorlar ama Hintliler tabii çoğunlukla kiralıyor downtown bölgesindekine. Çok. Bir giriyorlar evin içine. 2 kişinin, 3 kişinin yaşaması gereken evin içinde 10 kişi oluyorlar. O adamı Öyle. söylemeye çalışıyor. Bir lisans vermek durumunda kaldı belediyeler. Elbette. Burada işte safety dediğimiz güvenlik sertifikası gibi lisansı. O yüzden de kiralar burada artmasının sebebi, ana sebeplerinden bir tanesi de bu.
Şimdi Home Life bu bir franchise değil mi bu? Öyle. Bunu sen aldın franchise'ını ve buranın sahibi sensin zaten. Ve burada kaç kişi çalışıyor? Onu biraz anlatır mısın işle Tamam. alakalı? Home Life bu şirket bu Kanada'da 40 yıl oldu bu markada. Aha. Toronto'da 20 bin fazla agentler var. Agentlar var, tamam. Ben bu Windsor'da bu bölgenin sahibi. Aha. Bizim bu şirkette 20'ye yakın agentlarımız var. Ha 20 yakın yakın. çalışan var. Çalışan var, Şu Hindi anda, var, Arap evet. var, her milletten var burada. Ben de tek küçüküm. Tabii. Her millette iş yapıyoruz. Evet. Her dilde konuşuyoruz. Tabii doğru. So, Peki buraya gelmek isteyen, yeni gelmek isteyen arkadaşlarımıza herhalde yardımcı oluruz değil mi? elbette her Türk kardeşimiz gelsin. Ev almak için, kira almak için her şey olursa elimizden gelince yardımcı olabilir. Çok güzel, çok güzel. Şöyle biraz gidelim mi bu tarafa doğru? Aha. Bu ofiste aldık biz. Ama çok da güzelmiş burası. Bu ofisimiz güzel. İki sene oldu bunu aldık, satılı aldık. Bunu 3 milyon dolar. Aha. Bu arkası, bahçesi var, bölgesi var. Oo çok güzel. Kiralık değil burası o zaman. Yok. Güzel, Yes. harika. Burada başka şeyler var mı? Başka Bunu kiraladık. Arkasında bir küçük bir okul bu. Okulu bu nasıl söylüyor? Disability. Kreş. Çocuklar için okul mu? Arkası bu. Arkası çok güzelmiş ya. Baksana. Güzel ha? Güzel. Yemyeşil. İnşallah. Oo barbekü de var burada. Barbeküde var. Yaparız inşallah. Vay. Vallahi çocuklar ya bunlar için. Çok güzel. Basketbol sahası var. Ha. Hani top nerede? 2 tane atış atalım ya. Atalım. Sana küçük bu. Çok küçük. Çok küçük değil mi? Doğru söylüyorsun. Abi biz bu binanı satılık aldık. 2 yıl önce. Aha. Biraz büyük bir bina olduğu için biz yarını kapattık. Bu bölgesinde bir okula kira verdik. Ha. Bu engelli çocuklar için bir Engelli çocuklar için güzel bir okul. çok güzel ya. Yani. Çok güzel. O yüzden bunları hazırladık. Aha. Çocuklar burada İyi, okuyor. Yemeklerini yiyorlar. Ya. İçeride de okul. Okul var. Engelli okuluymuş burası. Kiraya vermişler. Çok güzel. Ya. Burada bir şey var. Bahçesi. Çok güzel bir yatırım olmuş. Sağ ol Zaten bunun da kitabını yazmışsın yani değil mi? Öyle. Adil bu konularla ilgili kitap da yazmış. Onu içeride birazdan göstereceğiz. Destek yürü. Devletin çok destek var burada. Burada engelliler için, engelli Ha. çocuklar için devlet bayağı bir destek veriyor. Değil mi? Para veriyor, paranı ödeyeceğiz. Sadece anne babası bırakıyor sabahta. Aha. Akşam da geliyor alır. Alıyor. Bu çocuklar burada zaten. Her şeyini hükümet değil mi? Hükümetin destek veriyor. Devletin destek veriyor. Para veriyor. Maaş veriyor bu çocuklara. Bu çocuklara maaş Öyle. veriyor. Hem de aynı zamanda buradaki kreşe Kreş de var. parasını Öyle. karşılıyor ve tabii anneleri babaları çalışıyordur. Engelli çocuk var evde. Ne yapacak? Aha. Geliyor buraya bırakıyor çocuğunu. Sabah bırakıyor, akşam alıyor, işini görüyor. Ondan sonra çocuğunu alıyor, evine götürüyor. Bunun üzerine ayrıca bu hizmetin dışında devlet bir de para veriyor. Para veriyor. Engelli Ya. çocuk başına para veriyor değil mi? Ve bu da dışarıda bahsettiğim Adil Bey'in bu işin kitabını yazmış dedim ya, aslında gerçek. Al sana kitabını yazmış Seyhan. Bak. Bu işin kitabını yazmış. Zengin olmak için. Wealth of Information. Zengin olmak için bilgi. Değil mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik ederim. Adil, her şey için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok ederim. sağ ol. Sağ Canım ol. dostum benim. Çok memnun oldum. Ben de Teşekkürler. memnun oldum. Teşekkürler. Görüşürüz. Çok memnun görüşürüz. Kendine iyi Her bak. zaman burada bekliyoruz. Sağ ol. Kendine iyi bak. Sağ ol. İyi günler. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Bugün Adil Bey'in Home Life emlak ofisine geldik. Bize çok yardımcı oldu değil mi Çok Seyhan? yardımcı oldu. Çok güzel bilgiler paylaştı. İşte çok eğlendik yani değil mi? Gitarlar Güzel çaldık. ya, gitarlar çaldık. Şarkılar söyledik. Çok eğlenceliydi. Bizi çok güzel ağırladı. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen fırsatınız olursa ve bir ev ihtiyacınız olursa kesinlikle buradan yardım alabilirsiniz.
Bu kadar. Bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. What's her name? Little lady. Little. Buradan başlıyor. Buradan geçip hop Amerika'ya geçiyorsunuz.